Bayanlar ve baylar tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Epic Games'te kötü olaylar yaşayanların başına gelenlerin o vakalardan biri benim de başıma geldi. Üzerinden birkaç ay geçmesini bekledim çünkü emin olmam gerekiyordu bazı şeylerden. Bir ay mesajlaşma süreci yaşadık hemen hemen Epic Games'te. Ondan sonra sizin de başınıza hesap kaptırmadır, hesabım işte şöyle oldu, yok bug'a girdim, Xbox PlayStation hesabımla bağlarken işte sorun yaşıyorum, yok şunun bağlantısını sökeceğim. Hepsi bu videoda hocam. Hepsi bu videoda. İşte bazı kısımlarını artık ileri mi sararsınız, full mi izlersiniz bilmiyorum. Şu an ekranda şurada gördüğünüz gibi hocam. Kanala hala abone olmayan kullanıcılar %95, olanlar da neredeyse %5 bile değil yani. Bir el atın hocam yani. Buna bir çözüm üretelim. 11 Şubat'ta mı ne patates oluyor. PlayStation'a girdim, Fortnite'ıma girdim. Bu arada videonun başlarında ilk önce kendi başıma geleni anlatacağım. Sonra nasıl çözüme sonuçlandırdığımı ve videonun sonlarına doğru da ya da ortalarına doğru artık hangi kısımda koyarım bilmiyorum. Epic Games'in sitesinden bazı yapmanız gereken şeyleri söyleyeceğim. İlk önce böyle bir şey başınıza geldiğinizde direkt Allah'ım ne yapacağım, az siktir ne oldu falan diye panik yapmayın hocam. Her vatandaş gibi YouTube'a girdim, baktım, dedim bu durumda ne yapılıyor. Abi Türkçe video yok. Tamam dedim, neyse İngilizcelerden bir şekilde yardım ala hemen bulunmaz Hint kumaşı dedim. Buradan yürümem lazım dedim ve şu an karşınızdayım. Şu an beni izliyorsunuz. Teşekkürler. Zaten kendi yazdığım mesajları da ekranın şu an direkt benim yüzümün ortasına laks diye koyarım. Şu an ilk mesajımız 13 Şubat 2024 tarihinde. Bu arada full gece saatlerinde bunlarda yazışabiliyorsun. Sabah yazsam bile sana gece geri dönüş yapıyorlar. Ama ben Türkçe yazdım. Ne olur ne olmaz aynı şeyleri de tekrar İngilizce yazdım. Ama sonra bana Türkçe yanıt verdikleri için de ben Türkçe yazışmaya devam ettim. Ama ne olur ne olmaz İngilizce'de yazın yani. Bu arada direkt Google Translate'ten çevirip de adamın önüne koymayayım. Bazı cümleler anlamsız oluyor. Hani kendi İngilizceniz yetmiyorsa en azından şeyler var. Gidin abi ChatGPT'ye bu cümleyi adam akıllı yazdı ya. Yani en kötü yapay zekadan yardım alın bu konuda. İşte dedim benim hesap böyle oldu dedim. Oyuna girdim dedim. Bir baktım dedim benim hesabım gitmiş. Hani hesaba giriyorum. Aynı hesap ama sıfırdan başlamışım gibi. Hiçbir skinim yok. İşte dans hareketim hiçbir şeyim yok. Dedim ki bilgisayara yeni girdim. Aynı hesap bilgisayarda da aktif olarak kullanıyorum. Orada da kütüphanemdeki oyunlar yok. Hesap aynı ama oyunlar yok. Bana geri dönüş yaptı. Evet inceleme yaptık. Şüpheli aktivitelere rastladık dediler. 15 Şubat'ta bana dönüş yaptılar bak. 13 Şubat'ta yazdım. 14 Şubat'ta yazdım. 15 Şubat'ta geri dönüş yaptım. Epic hesabında sıkıntı var. Hesabını sıkıntılı bir şeyler olduğunu söylediler. Ben de hesabımın işte kurtarabilmem adına hesabın oluşturduğun eski mailini bana kendini doğrula dedi. Kardeşim ben senin bu hesabın gerçek sahibi olduğunu bana kendini inandır dedi. Tamam abi dedim. Bu arada bunu önceden hazırlar mısınız? Şey mi yaparsınız? Size böyle bir şey liste veriyorlar. Listeyi buna göre artık şey yaparsınız. Liste şu an ekranda kocaman gösteriyorum. Sana diyor ki Epic Games'e hesabını oluştururken kullandığın e-posta adresi, Epic Games'e hangi hesabınla üye olduysan, ondan sonra Epic Games hesabını oluştururken kullanılmış ikinci olarak Epic Games hesabını oluştururken kullanmış olduğunuz ilk kullanıcı adı. Büyük ihtimal çoğu kişi düşünür, çoğu kişi düşünmez. Şöyle bir şey var. Ben hesabın ismini belki 10-15 kere yani o çok kullanıcı adı değiştiren bir vatandaş olarak benim ismim bir 5-6 kere değişti. Hepsini tık yazdım da çoğunu hatırlamıyordum. Dedim bir bu kadar daha var dedim yani. Hiçbirini hatırlamıyorum. Hangisi ilkse artık dedim. Arasından seç al beğen dedim. Epic Games hesabını birleştirdiysem, bağladıysam bu hesapların ismini de yaz dedi. Tamam dedim. Satın alınma dair hani kanıt istiyor işte. Bir tane hesabında bedava olsa bile bedava ama bak. Diyor ki sana ben ekranda onu çıkarttım size. Fatura dedi. Bana fatura at dedi. O hesabınla ilgili işte burada örnek şey verdi. Bunu da şu an görüyorsunuz. Bu Epic Games hesabına ait mevcut en eski faturayı ekran görüntüsü al dedi. Bana böyle absürt bir sürü soru sordu. Bunu size de soracaklar bu arada. Ben bu süreci tek farkı adamlara bir video yolladıydım. Önce YouTube'a attığım 3000'lik 4000'lik izlenen bir video vardı. Dedim bak bu sorularınızın çoğunu cevaplar dedim. Bunu kanıt olarak alın dedim. İnceleyin dedim. Bu kanal benim dedim. Ve hani bu ondan sonra bu soruların %70'ini direkt şey yaptılar. Tamam dediler bana sadece şunu at dedi sonra. Tek bir şey istedi benden. Onları attım. Yani eğer hesabınızla ilgili eskiden bir video
video çektiyseniz, bir oynanış, bir tane aman Allah'ım dediğiniz ya da girin abi. Hani o hesabın size olduğunuzu ileride kanıtlayacağınız bir fotoğraf veya video bulundurun. Hani köşede dursun, anladın mı? Bir şey olur ileride kanıtlaman gerekir, bak bu hesap benim diye. Çok iş yapıyor. Sonra ben kendim bunun çoğunu, hani şu an siz blurlu görüyorsunuz ama ilk aşamada mailimi attım. Ondan sonra işte hesaplarımın ismini yazdım. Sonra PlayStation ismimi, Twitch ismimi, şu an artık Kick'teyiz bildiğiniz üzere. Hemen hemen son 4 gün dışında her gün akşam saat 6 gibi canlı yayınlarda takılıyoruz. Gelmek isteyen gelirse aşağıda linklerde mevcut. Gelebilirsiniz hocam. Hala beğenip abone olmadıysan da bak bu kadar yardım ediyoruz. Bir eyvallah abi ya da eyvallah kardeşim, brother'ım diyeceğine hemen bir like'a bas. Bir abone ol. Bir şey yap. Yorum at. Yani öyle kuru kuru gitmiyor kardeşim. Biz de buradan bir nasiplenelim ya. Ondan sonra girdiğinizi hatırlıyorsanız işte kendi adresimi ıvır zıvır yazdım. Kart bilgilerimin son 4 tanesini, işlem numarası, alışverişi PlayStation'ın içine girdiğinizde, yani PlayStation hesabı olanlar bilir, olmayanlar da şu şekilde öğrenir. PlayStation hesabınız var. PlayStation hesabında A'dan Z'ye zamanında bedavadan paralıya, oyun içi paketten işte oyun içi para yatırma muhabbetine kadar yaptığınız her işlem PlayStation akontunuzun içinde veri olarak kaydediliyor. Ekstra hani Gmail'ine falan faturana bakmana gerek yok. Direkt hesabının geçmişine giriyorsun. Oradan faturalara bakıp bak zamanında ben bunu bu şekilde almışım. Bunun işlem numarası da bu deyip attım. Ondan sonra ekran görüntüsü nasıl atılıyor? Mesaj olarak nasıl atılıyor? Onu yapamadım. Bir saçma bir şey denedim ama buna girilmiyordu. Bana attılar işte. Fotoğraf atma şeyi açtılar. Mesaj kısmına yazmana. Onu açmamışlar. Bir de bana yap diyorlar. Ondan sonra bak 17 Şubat'a geldik. Günler her gün geçiyor. Çok yavaş ilerliyor ya işlem. Vermiş olduğunuz bilgiler eksik veya yanlış olduğundan dolayı hesabı tam olarak doğrulayamadık. Şimdi siz eksik ve bilgilerinizi yapın. Çok saçma değil mi? Eksik olan bilgiler Epic Games hesabını oluştururken kullanılmış olduğun ilk kullanıcı adı. Ne yapacaksın abi, ne fark eder? Fark ediyor da yani çok yapmaz. Böyle saçma sapan sorular bir daha bana ekstra bir sürü verdi. Bak bunları yapamamışsın. Sonra Epic Games'e satın olduğun dair fatura bilgisi falan. Hesaba ait en eski fatura görüntüsü. Yok bilmem ne faturası. Yok şu faturası. Uğraştırdıkça uğraşıyor. Ben sonra gittim YouTube'a girdim. Ben de yazdım. YouTube'da bu hesapla oynadığım videolar var. Dediklerinizin çoğunu yanıtladım. İlk ismim, PS faturası numarasını vesaire yazmıştım. Videonun linkini attım. Al bunu kopyala yapıştır bak dedim. Oyunların bedava olsun, paralı olsun fark etmez. Size ondan sonra bir tane e-mailinize bir fatura gibi bir şey oluyor ve yukarıda işte 1 2 3 4 ZQ bilmem ne diye bir fatura veriyor ya. Onun bana at diyor. Kodunu at diyor. Sadece onu istedi sonra. Bu olsaydı 18 veya 19 Şubat'ta hesabımı geri alacaktım. Ama ben de şöyle bir sıkıntı oldu. Bu olaylar olmadan önce 10.000'den fazla mail vardı. 5 yıldır duruyor. Dedim bir sileyim. Dedim bir sileyim. Dedim bir sileyim abi. Neden yaptığımı bilmiyorum bu arada yani. Dedim bir sileyim yani. Dürttü ve sildim. Dedim ki ben bunları sildim. Diyorum, bu durumu kanıtlamaya çalışıyorum. Onların fotoğrafını attım. Bak hesap bu. Şu an bu hesaptayım ve sildiğimin fotoğrafını atıyorum. Ondan sonra bizim çocuklarla konuşuyoruz. Bizim çocuklar da dedi ki abi dedi çöp kutusundan da sildim mi? Çöp kutusu ne lan dedim. Bir gittim baktım. Ondan sonra meğerse sildiğim mesajlar çöp kutusuna gidiyormuş ve 30 gün sonra siliniyormuş vesaire. 60 gün mü ne? Dedim oh. Sadece o aldım sonra yolladım ama bu olana kadar 21-22 Şubat olmuştu zaten. Hani günler geçti. Eğer böyle bir şey yaşadıysanız size hiçbir şekilde hesabı geri vermiyorlar. Bu faturayı bir şekilde vermen lazım. Faturayı vermezsen sana hiçbir şekilde hesabı geri vermiyorlar. İstersen senin sen olduğuna dair hani DNA testi yolla ama bu faturayı istiyor adam. Bu faturayı ver diyor, ben senin sen olduğunu anlayayım diyor. Adamları bir ara sitem ettiydim. Faturayı bulduktan sonra yazdım. Hani bak dedim bu fatura olmadan da benim ben olduğunu sana PlayStation hesabından kanıtladım. YouTube hesabımdan kanıtladım. Başka nereden kanıtladım lan? Bu kadar kanıtlayabilmişim kendimi. Fatura olmadan kim bilir kaç kişinin hesabı bok yoluna gitti tarzında bir mesaj yazdım onlara. Onların da çok fifisindeydi. Adam hiç takmadı bile. Yani siz de bunlarla uğraşacağınız için ama benim kadar uğraşmayacaksınız büyük ihtimal. 19 Şubat'a geçtik şu an. İşte çabaların için teşekkürler. Biz de senin kadar hesabını geri almak istiyoruz falan filan yazdı. Dedim bir şey sorabilir miyim? Önceki Gmail adresimde bulunan değiştiriyorsunuz ya.
Önceki Gmail hesabım artık güvenli değil mi? O hesapta başka hesaplarım da bağlı, değiştirmeli miyim tarzında bir mesaj yazdım. Onu da yazmamın en büyük sebeplerinden biri şeydi, yani benim hesabım mı çalındı şimdi yani? Hesap çalındıysa o hesap PlayStation hesabına bağlı, PlayStation hesabındaki oyunlara bağlı. Oyunlara bağlı, yani o kadar oyun hesabı diyebilirim ama onlar da yo hani bir sorun teşkil etmiyor tarzında bir geri dönüş yapıp aynı hesaba tekrar bağlayabiliriz istersen dedi. Tamam, aynısına bağlı dedim. Niye değiştiriyoruz o zaman? Ondan sonra onun için 2-3 gün bekledim galiba. Şimdi ondan sonra ben hesabı bana verdiler. Ayıptır söylemesi abi, bazı şeyleri mala anlatır gibi anlatıyorlar. Şunu yap bunu yap diyorlar. Sakin sakin çık diyorlar bir. Tamam diyorsun. Ondan sonra bir şekilde bir hafta 2 haftada hallettik, mesajlaştık ama bu video olayı yani YouTube'la alakası yok. Sen kendini daha önce o hesabınla ilgili bir videoyu çekersen ya da fotoğrafını alırsan, fotoğraf çok şey yapacağını zannetmiyorum ama bir tane böyle 30 saniyelik de olsa hesabındaki şeyleri gösteren bir video yanında tut. Sonra ileride bunu videonun linkini atarsın. Yani bir yere yüklersin. YouTube'a o anda yüklersin işte. Al bak bu benim hesabımın şeyi diye. Daha önceden link atarsın. Sana tekrar geri gelip işte 2 tane şey sorarlar en sonunda. Bu video olayı çok önemli bence. O yüzden kendinizin ekstrada kardeşim bak bu hesap benim, ben oynuyorum da bir video çekip atın. Yani kendinizi çekmeyin, oyunu çekin. Şimdi buradan sonrası konsollara yani bilgisayara geri geldi benim hesap. Burada bitti. Hesabı aldık. Tamam. Sonra şimdi PlayStation'da hesabıma tekrar bağlayacağım. Sorun yaşıyorum. Çünkü bug'a girdi. Böyle bir şey oldu. Bunu nasıl anlatabilirim? Şimdi Aga B hesabım var, tamam mı? Bu hesap gittiydi. Ondan sonra ben adamlarla iletişime geçtim. Hesabı geri almaya çalıştım. Dediler şimdi sen yeni bir hesap aç. Ondan sonra ben gittim. İlbey hesabı açtım. O İlbey hesabında boş bir hesap bu. İlk defa yeni açılmış bir hesap. Dedi şimdi senin hesabını buna geçireceğiz dediler. Dedim neden? Ondan sonra önceki hesap işte hani sıkıntılı mı falan muhabbeti döndü. Yo dediler. Ondan sonra o zaman aynı e-postaya geçirin dedim. Tamam dediler. Aga Bey hesabındaki hesabı alıp Aga Bey hesabına geçirdiler. Burası kafa karıştırıyor biliyorum. Hesabımı kopyalamış oldular. Öyle bir saçma bir şey, değişik bir şey yaşandı. Yani benim o hesabımı tekrar sıfırdan yeni hesapmış gibi kaydettiler. Ama oyunlarım, her şeyim o hesaba geri geldi yani. Hesap aynı hesap olarak geri geldi. Var olan o hesap şey oldu. Bu beni bug'a soktu. Bug'a soktuğu için de konsollarla hiçbir şekilde bağlantı kuramıyordum. Kuramadığım için de adamlar bana yazdı. Ben onlara sordum işte. Hani PlayStation hesabımı bağlamıyorum. Durum bu dedim. Hani ve sürekli bağlı diye gösteriyor. Bana dedi işte şuradan bağlantıdan çıkacaksın bilmem ne. Tamam onları yaptım, kabul etmiyor dedim. Hani sizin oradan bir şey yapabiliyorsunuz mu? Orada bana dedi ki bir yıl içinde dedi hesabını şey yetkilendirecek dedi. Bir şey çıkacak dedi. Bunun daha kısa yolu vardır da çok üstüne düşmedim. Bilgisayardan oynuyorum Fortnite'ı bizim çocuklarla. PlayStation kolu takıp. O şekilde hallettik. Bir yıl sonra bu hesapların işte çıkış yapacak da PlayStation'a öyle giriş yapabileceğim dedim. O yüzden bu konuda yeterli bilgim yok. Hesabı aldıktan sonra ve hesabı oluşturduğunuzda şunları yapmaya dikkat edin. Bir şekilde az çok koruyor da hani çok da korumuyor. Şifrenizi işte girdiniz, şey yaptınız. Ondan sonra burada hocam 2 aşamalı doğrulama kodu yapın. Telefonunuza mesaj muhabbeti. Sonra e-postanıza 2 aşamalı doğrulama yapın. SMS'e de 2 aşamalı doğrulmalı. Bu üçünü yaptınız. Ona göre şey yapıyor ama üçünü de yapın. Az çok etki ediyor da aslında çok etki etmiyor. Yani bunları adam hacker sonuçta, bunları geçmesi o kadar da çok zor bir şey değil, geçebiliyor. Asıl olay şura. Şimdi bakın PlayStation hesabım bağlı diye tamam ya da Xbox hesabım bağlı. Nintendo, Lego, işte GitHub, bu hesaplardan biri bağlı. Bağlan diyorsun tamam mı? İşte bilmem ne hesabına işte PlayStation Network hesabımı bağladıktan sonra burada işte gidiyor abi benim olay. Hesabımı daha önce başka hesaba bağladığım için tekrar başka hesaba bağlayamıyorum. Bağlanıyormuş, kötü oluyormuşum burada. Diyor başka bir hesaba, farklı bir hesaba geç. Yani o hesaptan bağlantını kaldır diyor. Bağlantını kaldırmak istiyorsan o hangi hesaba bağlıysa giriyorsun. Kaldır diyorsun. Kaldır dedikten sonra tekrar bağlan diyorsun. Ve o çözüm çözülüyor. Yani burada aynı şekilde Steam şeyini örnek gösterebilirim. Bunu kaldırıyorsun. Hesabı kaldır diyorsun. Sonra aynı hesaba tekrar giriş yapabilirsin. Onu da uygulama ve hesaplardan yapıyorsun. Epic Games'in. Şuradan giriyorsun işte hesaba. Buradan tıkır tıkır iniyorsun. Ondan sonra buradan burayı yapıyorsun. Aklınızdaki büyük ihtimal bazı sorular cevaplandı. Bazı sorularda what the fuck kaldı. Büyük ihtimal sizin soracağınız
soruların çoğunu bilmeyeceğim ama siz sorun. Aranızda belki bir community kurursunuz. Bir şey olur. Reddit sayfasına döner yorumların altı. Birbirimizi bir şekilde buradan garibanlar olarak desteklemeye çalışırız. Yapacak bir şey yok. Epic Games uğraştırmayı seviyor. Biz de uğraşmayı seviyoruz. Ondan sonra hesabımı geri aldım. Valla uğraştırıcı bir süreçti. 2,5 hafta mı? 2 hafta mı ne sürdü? Öyle yani. Dinlediğiniz için şimdiden hocam teşekkür ederim. Bu işte çoğunu yanıtlamıştır belki sorularınız. Çoğunuz error da vermiş olabilirsiniz. Video ne kadar faydalı ne kadar faydasız. Bu adam şimdi ne gösterdi ne anlattı diye de bilirsiniz. Valla benim başıma gelenleri ve kendi çözüm yaptığım yolunu kısaca buradan direkt Epic Games Support'a başvuracaksın. Sana mala anlatır gibi anlatıyorlar. Ondan sonra ama önceden böyle bir şey başınıza gelmiyorsa yapmanız gerekenleri söyledim, en azından gösterdim. Çok etki etmiyor ama yani hesabını da tabii başkasıyla paylaşma ya da saçma sapan linklere bu neymiş deyip bir basma. Belki sahte ve Truva atı misali hop hesabına ele geçirecekler yani. Ruhi Çenet bile 3 kere kanalını çaldırdı bu yoldan. Yani sizi ne yaparlar düşünün. Hadi gittim ben. İzlediğin için sağ olun.